Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına 1,5 su bardağı ılık süt alıyorum. Üzerine de bir paketten bir tatlı kaşığı eksik kuru maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ederek karıştırmayı devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın beyazını içerisine, sarısını da üzeri için ayırıyoruz. Tekrar karıştırdıktan sonra artık unu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. Öncesinde bir spatula ile karıştırıp toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Özlü bir hamur oluncaya kadar çünkü yoğurmamız gerekiyor. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Unun hepsini bir anda boşaltmadım, gördüğünüz gibi kontrollü ekliyorum. Çünkü unun markası ve kalitesi gerçekten 2-3 yemek kaşığı fazla ya da eksik kullanmanıza sebep olabilir. Tekrar kalan unu da ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Spatulayı iyice temizledikten sonra içerisinden çıkartıyorum. Çünkü hamuru kesinlikle elinizle yoğurun. Aksi halde kıvamını ayarlayamazsınız arkadaşlar. Karıştırma kabına temizleyerek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Gerçekten inanılmaz pratik bir tarif arkadaşlar. Hamuru akşamdan yoğurun. Kaldırın, üzerini örtüp kaldırın. Sabah erkenden çocuklarınıza kahvaltıda harika bir çörek yapmış olursunuz. Mutlaka bu tarifi deneyin. Hamuru biraz toparladıktan sonra üzerine de 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Oda ısısında yumuşamış bir tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı silme olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Tereyağı mutlaka yumuşamış bir tereyağı olması gerekiyor. Hamuru iyice yoğuruyoruz. Tereyağının iyice hamurla özleşmesi için iyi yoğrulması çok önemli. Öncesinde bu şekilde parçalanıyor gibi görünecek. Daha sonra hamur toparlanacak. Yaklaşık bir 5-10 dakika yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Tezgahta daha rahat yoğurabilirim. Onun için tezgaha aldım. Gördüğünüz şekilde avucumun ortasını bastırarak hamuru iyice yoğuruyorum. Hala gördüğünüz gibi parçalı gibi görünüyor. Hiç problem değil. Yoğurdukça yağı içine emecek. Katlaya katlaya bu şekilde yumrukluyorum. Gördüğünüz gibi hamur işlerinde hamur ne kadar iyi yoğrulursa o kadar kaliteli sonuçlar elde edersiniz. Videomu yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinize paylaşarak daha çok kitleye ulaşmamda yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Üzerini streçliyorum ve yaklaşık bir 35-40 dakika kadar mayalandırıyorum. Oda ısısında güneşte mayalandırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamur gayet güzel mayalandı. Çünkü karıştırma kabım büyük bir karıştırma kabı olduğu için tekrar tezgaha alıyorum. Şöyle hiç yoğurmuyoruz arkadaşlar. Hamuru söndürmüyoruz. Sadece bu şekilde toparlayıp katlayıp bezelere ayırıyorum. Ben bu hamurdan 6 tane çörek çıkaracağım arkadaşlar. Dilerseniz büyük büyük yaparak 4 çörek de yapabilirsiniz. Dilerseniz küçük küçücük yaparak da 8 tane de yapabilirsiniz. Tamamen bu sizin tercihinize kalmış. Ben 6 tane çörek çıkartıyorum. Şöyle gelişi güzel yuvarlıyorum gördüğünüz gibi. Yapıp deneyeceklere gerçekten afiyet şifa olsun. Çok beğeneceğiniz bir tarif. Hamurun kıvamı inanılmaz güzel oldu. Yumuşacık, ele yapışmayan pamuk gibi bir hamur elde ettik gördüğünüz gibi.
Bu şekilde bezeleri ayırıyorum, yumak yapıyorum ve üzerini mutlaka ve mutlaka bir streçle örtüyorum ki kabuk tutmasın. İlk yuvarladığım bezeden başlayarak parmak uçlarımla açmaya başlıyorum. Bu şekilde elinizle de yapabilirsiniz. İkinci bir işlemi de göstereceğim size. Şöyle bu kadar büyüklükte yeter. Bir tatlı tapağından çok az büyük olacak şekilde ayarladım ben. Tepsinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben 6 tane bir tepside birleştirdim. Tekrar bir ikinci bezeyi de göstereceğim. Şöyle detaylı bir şekilde. Hiç un kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Hiç una gerek yok. Çünkü tereyağlı olduğu için hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Ufak bir merdane ile bu şekilde de açabilirsiniz. Çok az, incecik ve çok kalın yapmayın. Orta bir şekilde yapmanız yeterli gelecektir. Gördüğünüz şekilde. Evet. Bu şekilde bütün hamurlarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi bir tepsilik çıktı. Hemen tüketmek için çok ideal. Hafif üzerlerini bu şekilde düzeltiyorum ve mayalandırıyorum. 10-15 dakika kadar da tepsi mayası gelmesini bekliyorum. Bu esnada ben de üzeri için bir tane yumurta, bir yemek kaşığı da yoğurt ilave ederek iyice çırpıyorum. Yoğurt çok sulu olmasın arkadaşlar. Üzerine süreceğimiz için. Evet, iyice sürdüm. Bir kenarıya alıyorum ve artık çöreklerim de mayalandı. Hafif hareketlerle üzerine yumurtalı sosumu sürüyorum. Bu şekilde yaparsanız, içerisine yoğurt eklerseniz bu esnada fazla yumurta kokmayacaktır. Poğaçalarda sadece yumurta sarısı sürebilirsiniz. Hiçbir şekilde yumurta kokmaz. Lakin bu şekilde çörek ve pidelerde mutlaka yoğurt karıştırmanızı tavsiye ederim. Hafifçe üzerini sosundan sürüyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra bir çatal yardımıyla çok aşırı bastırmadan çizikler atıyorum. Evet, bu esnada güzel bir görüntü oluyor. Üzerinde de susam serpiştiriyorum. Ben susamla çok yakıştırdığım için dilerseniz boş şekilde, dilerseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz. 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, çöreklerim hazır. İnanılmaz güzel oldu. Çok da güzel kızardılar. Şimdi sizlere bir de iç dokusunu göstereceğim. Yalnız 10-15 dakika kadar üzeri örtülü bir şekilde yumuşamasını bekleyin. Mutlaka üzerini örtün. Aksi takdirde sert kalma ihtimali var. Bakın, yumuşacık pamuk gibi çörekler elde ettik. Dilerseniz domates, zeytin, peynir, dilerseniz reçel, çikolata sürerek tüketebilirsiniz. Videonun başında belirttiğim gibi hamuru akşamdan yoğurup sabah çocuklarınıza sıcak sıcak hazırlayabilirsiniz. Servise alarak da sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten bu tariften pratiği inanın yok. Mutlaka yapıp deneyeceklere de şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. İçerisini açarak da sizlere bir de dokusunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi pamuk gibi bir çörek tarifi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle de izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.